Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fincanda fıstıklı kadayıf tatlısı yapacağız. Bunun için yarım kilo çiğ kadayıfa ihtiyacımız var. Yarım kilodan hazırlayacağım. Bir bardak erimiş tereyağı ya da margarin de olabilir. Eritiyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Şöyle birbirine iyice karıştıralım. Evet, bugün kadayıf tatlısı yapacağız. Fincanda hazırlayacağız arkadaşlar. Evet. Kadayıflarımız çiğ kadayıf. Şöyle açtırıyoruz. İlk aşamada elimiz ile tel tel ayırıyoruz arkadaşlar. Üzerine erittiğimiz yağdan şöyle bir kaşık yardımıyla gezdiriyoruz. Hepsini birden boca etmeyelim. Birazcık gezdirelim. Elimiz ile şöyle birbirine bu yağı kadayıflara yediriyoruz. Tekrar üzerine kaşık ile serpiyoruz. Yine aynı şekilde yediriyoruz. Tamamen bitirmedim arkadaşlar, ben yağımın birazını bıraktım üzerine dökmek için. Şimdi kadayıf tatlımızı hazırlama aşamasına geçelim. Fincanımızı elimize aldık. Yağladığımız kadayıflardan şöyle bir püske elimiz ile koyuyoruz. Dışarılara sarkacak şekilde, bakın birazcık dışarı sarkacak arkadaşlar. Çünkü dağılmaması gerekir. Eğer parça parça koyarsanız bu çevirirken dağılacaktır arkadaşlar. Biraz uzun koyup şöyle dışarılara sarkması gerek. Evet, kadayıfları koyduk. Şimdi burada benim kırılmış fıstık var arkadaşlar. Ceviz de koyabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi içine doldurabilirsiniz. Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Yeşil fıstık koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Üzerine bir püske, yine bir miktar kadayıftan koyuyorum ve etrafında böyle uzun olan kadayıfları şu şekilde, bakın, elim ile içine topluyorum arkadaşlar. Asla dağılmayacaktır arkadaşlar bu yöntem ile. Bakın, bu şekilde içine bastırarak topluyoruz. Birazcık da elimizle, bakın, bu şekilde bastırıyoruz ki fincanın şeklini alsın ve sertleşsin. Hafif bırakırsanız yine dağılır. Bu bir püf noktasıdır. Bu şekilde hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Elimize böyle vurdurarak, bakın, çıkarıyoruz. Bu şekilde tatlılarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Sizlere verdiğim tüm ölçüler birebir ölçülerdir. Asla yanılma, şaşma yapmaz arkadaşlar. Deneyen arkadaşlardan, yorumlardan görebilirsiniz. Bakın, bu şekilde tatlımızı hazırlıyoruz. Kadayıf tatlısı çok hafif olan bir tatlı. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen yine de çok hafif. Dediğim gibi içine fındık, fıstık, artık evinizde ne varsa, hangi malzeme varsa onunla doldurabilirsiniz. Hiçbir şey de koyamayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de olur. Hiçbir sorun olmaz. Bu şekilde tatlıları hazırlıyoruz arkadaşlar. Yarım kilo kadayıfım var. Evet. Fırın tepsime tatlılarımı hazırlıyorum. Bakın arkadaşlar, yarım kilo kadayıf tamamen iyi geldi. Şimdi ne yapıyorum? Kalan yağı üzerine bir kaşık yardımıyla gezdiriyorum.
Dediğim gibi bitmemişti. Hepsini kullanmamıştım. Birazını ayırmıştım arkadaşlar. Şimdi üzerine kalan yağı da döktüm. Şimdi ne yapacağız? 180 derece fırında biraz kızardığı zaman fırından alacağız. Pişmek üzere tatlıları fırına götürüyorum arkadaşlar. Tatlılarımız fırında pişerken biz de şerbetimizi hazırlayalım. Şerbet için 3,5 su bardağı toz şeker kullanacağız. Arkadaşlar birebir uygulayalım. Şeker oranı ayarlıdır. 3,5 su bardağı toz şekerin üzerine 3 su bardağı da su ilave ediyoruz. Su ilavesi tüm tatlılarda birazcık her zaman eksik olur arkadaşlar. Bakın 3 su bardağı suyu da döktüm. Şimdi ocağa kaynamak üzere şerbeti götürüyorum. Şu kadar da limon suyu kullanacağım arkadaşlar. Evet, şerbetimizi ocağa koyduk. Şu anda ocakta kaynamasını bekliyoruz. Evet, kaynadığı zaman limon suyunu sıkıyoruz üzerine ve 5 dakika ya da 3 dakika, çok fazla değil arkadaşlar. Baklava şerbeti gibi koyu olmayacak bu. 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Daha sonra ocağı kapatıyoruz ve şerbeti alıyoruz. Şerbetimizin ılınmasını bekliyoruz. Tatlımız fırında. Gördüğünüz gibi fırından şu anda tatlıyı aldık. Şu anda tatlımız sıcak arkadaşlar. Şerbetimiz de ılınmasını bekliyor. Evet, tatlımız ılındı arkadaşlar. Bakın elime aldığıma göre yani tutuyorum elimle çıplak elle ve ılık şu anda tatlımız. Şerbetimiz de ılındı arkadaşlar. Hani sıcak değil. Yani hoşur hoşur kaynak sıcak değil. Çok da soğuk değil. İkisinin orta ayarında. Ve şerbeti tatlıya veriyoruz. Artık şimdi ne yapacağız? Şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Yarım saat içinde şerbeti çekecektir zaten. Evet, şerbet için çekmesini bekliyoruz. Evet, tatlımızın şerbetini çekti arkadaşlar. Şimdi üzerine ben çikolata rendeledim. Yine isteğe bağlıdır. İstediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz ya da hiçbir şeyle koymayabilirsiniz. Her ikisi de olur arkadaşlar. Rendelemiş olduğum çikolataları şöyle bir çay kaşığı yardımıyla üzerine döküyorum. Evet. Fincanda fıstıklı kadayıf tatlımız hazır arkadaşlar. Harika görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlar, çoluğunuza çocuğunuza yapar yedirirsiniz. Bir tanesini servis tabağına bakın koyacağım. Daha bekledikçe tamamen şerbetini çekecektir arkadaşlar. Asla dağılma yok gördüğünüz gibi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.